Programımız kaldığımız yerden devam ediyor. Şu anki konuğumuz medikal estetik hekimi Doktor Saliha Sönmez Ateş. Saliha Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Fatih Hocam. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Hocam özellikle yani polikliniklere başvuran hastaların bir kısmında ciddi anlamda cilt lekelenme problemleri oluyor. Bununla beraber varis problemi olup ama varis demeyeyim de telenjektezi dediğimiz böyle ince kılcal damarları olan yüzünde olabilir, vücudunda olabilir. Bu tip hastalar için teknolojik bir takım cihazlar kullanılabiliyor. Ameliyatsız bir takım çözümler var. Bu noktada da Lumeka lazer denilen bir teknik, bir uygulama cihazı var. Bunun biraz detaylarından bahseder misiniz? Etki mekanizması nedir? Neler yapıyor? Bu etkileri gösterdikten hastalarda ne gibi sonuçlar elde ediyorsunuz? Biraz bahseder misiniz? Tabii ki Lumeka aslında bir geniş dalga boyunda çalışan, eskinin tabiriyle IPL dediğimiz bir ışık teknolojisi. Lumeka ile biz cilt lekelerinde çok ciddi bir başarı elde ettiğimiz gibi kırmızı yüz tabir ettiğimiz, özellikle hafif kırmızılaşmış, damarları belirginleşmiş ya da leke tedavisini çeşitli metotlarla tamamladıktan sonra lekenin altından bilirsiniz böyle damarlı bir cilt görüntüsü, ince kılcalların belirginleştiği, hasta bir türlü lekesinin geçtiğini anlayamaz, mutlu olamaz bir görüntü çıkar ve bu durumda biz Lumeka'yı kullanıyoruz. Nasıl yapıyor bu işi? Geniş bir dalga boyunda cilt altına ışık gönderiyor ve melanin pigmentini içeren hücreleri ya da hemoglobin içeren o ince kılcal damarları görüyor. Yüksek dokuda ısıtıyor ışık vurduğunda. Tıpkı bunu ben hep hastalarıma şöyle anlatırım. Koyu renk bir ceket giydiğinizde güneş daha çok ısıtır sırtınızı. Aynı şekilde renk hücresinin olduğu veya renkli hemoglobinin olduğu kısımlar koyu renkli olduğu için ışık orada hapsolur ve ısı enerjisine dönerek o hücreleri patlatarak ortadan kaldırır. Bu da bir tedavi metodu olarak uzun zamanlardan beri kullandığımız bir uygulama. Tabii ki cihazlar gelişiyor. IPL çok eski bir teknoloji. Hala çok büyük bir başarıyla kullanıyoruz ama elbette mühendislik harikası bu cihazlar zaman geçtikçe elimizdeki tüm teknoloji ürünleri gibi çok daha yetkin, çok daha etkili hale geliyorlar. Lumeka'da en etkili IPL cihazı diyebilirim. Yani akıllı telefonların birinci versiyonlarıyla Evet. şu anki 14'lere çıktık. Evet. Onun gibi Aynen bir efekt. öyle. Yani o da telefondu, bu da telefon. O da IPL'di, bu da IPL ama aradaki farklar çok ciddi, aynı tarif ettiğiniz gibi. Hocam Lumeka lazer, bunun mevsimi var mıdır? Kılcal ve lekeden bahsettiğimiz için soruyorum. Kılcal ve leke yazın ve çok soğuklarda yüzeye çıktığı için Evet. özellikle kılcallar. Özellikle bir yapılması gereken mevsim, tarih, zaman. Yaz aylarında yapmayı Var mı? çok tercih etmiyoruz. Çünkü ışık teknolojileri her zaman cildi güneşe karşı hassas hale getiriyor. Dolayısıyla eğer kişi kapalı bir ortamda çalışıyorsa ve cildini korumak adına özen ve dikkat gösteriyorsa Mayıs sonuna kadar yapabiliyorum. Ama Haziran, Temmuz, Ağustos ve hatta eğer sıcak bir yörede yaşıyorsa hastamız, güney bölgelerinde olabiliyor bazen. O zaman Eylül ayını bile pas geçebiliyorum ama kış aylarında büyük bir rahatlıkla yaptığımız uygulama. Çünkü tabii ki yine güneşe karşı korumak gerekiyor. Zaten bir kişi cilt lekeleri varsa ve bunun tedavisini oluyorsa, hangi metotla oluyorsa olsun mutlaka güneşten cildini korumak zorunda. Aynı şey Lumeka için de geçerli ancak dediğim gibi kış ayları tedavi için seçilen mevsim, yazın uygulaması doğru olmayan bir cihaz. Evet, uygulama ertesinde özellikle yapılması gerekenler diye bir şey var mı? Yani bugün yaptırdım ben, hemen işime geri dönebilir miyim ya da normal rutinime geri dönebilir miyim? Dönebilirsiniz. Kullanmam gereken bir şeyler var mı güneş kremi haricinde? Güneş kremi haricinde özellikle de kullanmanız gereken bir ürün yok. Yok. Çünkü yüzeyde diğer tip fraksiyonel lazerlerimiz gibi bir parçalanma, bir yaralanma yaratmıyor. Sadece belki bazı hastalarımızda bir kuruluk hissi olabiliyor. O da günde 2 kez nemlendirici sürdüğünde ya da güneş koruyucusunu zaten yenilemek zorunda ya, yenilediğinde o kuruluk hissi tamamen kayboluyor. Dıştan görünebilir herhangi bir yara ya da Kızarıklık bir. çok minik bir pembelik, o da ilk uygulama gününde. Ertesi güne hiçbir şey kalmıyor. Çok güzel, Dolayısıyla
işe de gidebilir, günlük hayatına da devam edebilir. Ertesi gün hemen makyajını yapabilir. Yani aynı gün içinde çok belki makyaj yapmıyor zaten hastalarımız ama yapılabilir. Çünkü yüzeyde bir bütünlüğü bozacak, parçalayacak bir uygulama değil. Dolayısıyla yapabilir ama çoğunlukla ertesi gün makyajını yapmak, sadece güneş koruyucuyla beraber günlük rutin bakımını uygulamak mümkün olan bir Peki hocam, cihaz. lekenin büyüklüğüne göre ya da kaç yıllık bir leke, ona göre seans sayısı var mı? Yoksa tek seansta çözüm mü? Yok, tek seansta çözüm lekede çok büyük bir aldatmaca olur açıkçası. Çünkü leke arkasını göremediğimiz bir sorun. Nerede? Epidermiste mi? Evet. Dermise mi aktı? Maalesef bunları tespit etmemiz mümkün değil. Dolayısıyla da tek seans ben hiç öyle bir şey diyemem ama 2 ila 4 seans arası uygulama yapıyoruz. Dediğiniz gibi lekenin büyüklüğüne, biliyorsak natürüne bağlı olarak ek uygulamalar önerebiliyoruz ya da sırayla bir uygulamayı bitiriyoruz. Lekeden büyük oranda kurtulmuş oluyoruz. Alttan kılcallı bir cilt çıkıyor. O zaman Lumecca'yı tedavinin sonunda bir başka tedavi olarak uygulayabiliyoruz. Ya da hiç lekesi yok hastanın. Bembeyaz ten ama bazen böyle kırmızı yanakları olur. Ve kadınlar bundan çok hoşlanmaz genelde. Onun tedavisinde de yine bu kırmızı görüntüyü azaltabilmek Lumecca ile mümkün. Yine tek veya 2-3 seanslık uygulamalarla. Orada işte tekten bahsedebiliriz çünkü leke gibi bir problem değil. Kılcala çalışıyor. Evet, tek veya belki bazen ikinci seansta yeterli olabiliyor ve bazen de sadece Lumecca ile. Lekede her zaman sadece şu uygulama ya da sadece bu uygulama demek çok doğru değil. Çünkü leke gerçekten karmaşık bir düzene sahip. Parametreleri çok farklı. Belli enzimleri baskılamak gerekiyor, belli hücreleri çoğaltmak gerekiyor, bazılarını tutmak, bazılarını yürütmek gerekiyor. Dolayısıyla pek çok farklı uygulamaya gereksinim duyabiliyoruz ama Lumecca tedavinin çok önemli bir parçası çünkü hem lekeyi hem damarsal görüntüyü tedavi edebildiği için. Hocam peki uygulama öncesi hazırlık aşamasında bir krem, yani işte şu kadar süre krem kullanın, yani o melanine yönelik olarak. Hocam kremle melanini baskılamanın çok kolay olduğunu düşünmüyorum. Kremler bizler için leke tedavisinde sadece yardımcı güç. Yani tek başına kremle leke tedavisini yürütmek ya da belirgin bir sonuç almak hiç mümkün değil. Hocam işlem öncesi yani şu kremi kullanın, işlem yok. sonrası şu kremi kullanın demiyorsunuz. Anında uygulayıp Hemen uygulamaya başlıyorum. Eğer ek bir tedavi uygulayacaksak tedaviler arasında bunları uygulattırıyoruz hastamıza. Yani bir krem kullandıracaksak diyelim ki hastamız bize bugün başvurdu. Lekesi var ve bu cilt yapısına bakarak, cilt yapısı önemli çünkü, cilt yapısına bakarak Lumecca'nın uygun olduğuna kanaat getirdik. O gün dahi uygulamamızı yaparız ama seans araları, çünkü çok kısa bir seans arası yok. 3 ila 4 hafta sonra bir ikincisini yapıyorum. O esnada, o arada da uygun bir krem varsa işte melanin baskılayacak vesaire onları kullandırıyoruz. Öncesinde bir hazırlık aşaması yok. peki güneşten korunması için mesela işte bir şapka giyin, işte maske takın gibi önerileriniz oluyor mu? Tabii aslında güneşten korunmak özellikle yaz aylarında sadece güneş kremiyle olabilecek bir şey değil. Özellikle Avustralya biliyorsunuz bu konuda çok muzdarip bir ülke. Onların mutlaka önerdiği hem fiziksel bariyerler hem de krem bariyerleri. Kremimizi süreceğiz evet ama mutlaka geniş kenarlı şapka, büyük gözlükler kullanacağız ki o bölgeleri fiziksel olarak da güneşin ultraviyolesinden koruyabilelim. Ek olarak aşırı ısınmada lekeyi tetikliyor aslında. Mesela hasta diyor ki ben şapkamı da taktım, işte güneş koruyucumu da sıklıkla yeniledim ama yine de plajda güneşlenirken benim lekelerim arttı. Vücut ısısından. Evet, çok fazla ısı. O durumda da mutlaka bu pek çok markanın var, termal sular var. Ben onları da hastama arada yüzünü serinletmek açısıyla sıktırtıp tabii ki kötü saatlerde güneşin altında olmamasını önerip uygulattırıyoruz. Bazen bazı uygulamayı alan hastalar yüzlerini havluyla örttüklerinde
tamamen bir fiziksel bariyer oluşturacağı için lekeyi önleyebileceğini düşünüyor ama işte bu ısı artışı vesaire ne yazık ki buna engel. Mutlaka kötü saatlerde güneşten kaçınmak, ara ara bu ısıyı düşürecek spreyleri tavsiye etmek ve ara ara güneşe çıkmak. Her an böyle güneşin altında saatlerce oturmak mutlaka ki lekeyi çok olumsuz etkileyen bir davranış kalıbı. Hocam çok teşekkür ederiz vermiş olduğunuz bilgiler için. Ben çok teşekkür ederim. Bugünkü program konuğumuz medikal estetik hekimi Doktor Saliha Sönmez Ateşi'ydi. Kendisine vermiş olduğu bilgiler için tekrar teşekkür ediyoruz. Programımız kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyor.